Burası rüzgar şehri olarak anılıyor. 1 manat şu an yaklaşık olarak 24 TL. Sevgiler, selamlar. Benden Mirza'dan. Şehitlerin anısını simgeliyor. Bütün Azerbaycan ayaklarınızın altında. Dostlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Burası Azerbaycan'ın başkenti Bakü. Bir anda Sri Lanka'dan Bakü'ye ışınlandım ve tek başınayım. Bakü'ye durak noktası olarak uğradım. Bir anda Sri Lanka'dan nasıl buraya ışınlandın? Kardeş hayırdır, neler oldu diye soracak olursanız, Sri Lanka serisi bittikten sonra abi biz İstanbul'a döndük. İstanbul'da 1-2 ay durduk. Sri Lanka'dan sonra Azerbaycan'ı mı gezeceksin diyen dostlar olacaktır. Öncelikle bu giriş konuşmasını bir yapayım. Bu videonun asıl konusu dostlar şu olacak. Bir kişi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelirse bir gün içinde ne yapabilir? Bu sorunun cevabını alacağız bu videonun içerisinde. Hemen öncesinde şunu aktarayım. Buraya geliş amacım dostlar, ben buradan bir ülkeye uçacağım. Hangi ülkeye uçacağımı da 2 video sonra göreceksiniz aslında. İstanbul'da belli bir süre kaldık. Ardından ben bir ülkeye plan yapmak istedim. Fatma bu seride ne yazık ki eşlik edemeyecek bana, o evde kaldı. Bu seride bir tık yalnız dolaşacağım. Ondan dolayı Fatma'yı özleyeceğim. Buradan ona öpücüklerimi gönderiyorum. Bazı böyle tek seyahatlerde yapacağım dostlar. Çünkü hava biraz sıcak. Fatma biraz sıcakta yoruluyor. Biraz da sağlıksal problemleri vardı. Ondan dolayı onun evde kalması en uygun diye düşündük ve ben de bu seyahati yapma planı içerisine girdim. Uzun süredir ben de tek başına çıkmadığım için farklı hissettim ben de. Çünkü Fatma ile gezmeye alışmışım. Şimdi tek olunca gerçekten farklı hissettirdi. Benim burada şu an 17 saat aktarma sürem var dostlar. Saatlerimiz şu an 10. Bir kahvaltı yapmaya, sizler için 1-2 video çekmeye geldim. Akşam 9.30'da uçağa binip yeni ülkeye geçeceğiz. Gelmişken de Bakü'ye tekrardan girmek istedim, görmek istedim. Özlemişim çünkü bu şehri ben seviyorum. Bakü'yü gerçekten çok sevdim. Çok temiz, çok düzenli, çok yeşil, yerlerde hiç çöp yok, tertemiz. Gerçekten Bakü yaşanılacak bir şehir diyebilirim sizlere. Ben Bakü'yü gerçekten çok seviyorum ve Azerbaycanlı kardeşlerimizi gerçekten çok seviyorum. Bir tık bizi üzmüş olsalar da böyle önceki videoların altına bakarsanız Azerbaycan serisindeki yorumlarda böyle biraz eleştiriler, bir tık böyle üzülmüş olabiliriz. Bu sistemde maruz görün dostlar. Yani şöyle söyleyeyim, biraz kültür farkı olduğu için bizim dediklerimizi biraz yanlış anlayabiliyorsunuz. Azerbaycanlı arkadaşlara, kardeşlerimize söylüyorum. Ondan dolayı attığımız başlık ya da yaptığımız kapak fotoğrafı size belki ters gelebiliyor bazı durumlarda. Bunu sadece biz değil, birçok YouTuber arkadaşımız yaşıyor ne yazık ki. Ama canınız sağ olsun, sıkıntı yok. Sizler bizim kardeşimizsiniz. Kardeşler arasında arada böyle sürtüşmeler olur, bilirsiniz ki. Ondan dolayı problem yok. Biz iki devlet tek milletiz dostlar. Sizler bizim bir parçamızsınız, bizler sizin bir parçanızız. Yani ne Azerbaycan Türkiye'siz ne de Türkiye Azerbaycansız. Ardından ben kahvaltı yapmadım. Bir kahvaltı yapmak için bir yere oturayım. Azerbaycan'da normal bir kahvaltı nasıl oluyormuş onu sizlere aktarayım. Öncelik olarak bu bölgede birçok yiyecek bir şey bulabilirsiniz. Arkamda mesela McDonald's var. Bir sürü farklı markalar var, yani marka vermeyeyim, reklam olmasın. Ben de şurada geçen geldiğimizde Fatma ile şurada bir yerde oturmuştuk. Orada oturup bir kahvaltı yapacağım. Kahvaltımı yaptıktan sonra da sizinle birlikte ufak bir Bakü turu yapacağız. Bakalım Bakü değişmiş mi bir senedir? Bir sene önce gelmiştik. Ekim ayında gelmiştik. Şu an 31 Ağustos'tayız. Eylül'e girdik diyelim, yani Eylül'e geldik. Yani tam 11 ay geçmiş. 11 ayda bakalım Bakü değişmiş mi, değişmemiş mi, aynı mı, değil mi? Bunu göreceğiz. Daha fazla lafı uzatmadan hadi bakalım video başlasın.
Bu arada dostlar, bu seyahatimde böyle bir çanta kullanacağım. 40 litrelik Decathlon'un böyle bir çantası. 8 kilogram ağırlığında şu an benim çantam ve gayet kullanışlı, hoş, güzel, içinde bölmeleri olan keyifli bir çanta. Eğer böyle kocaman sırt, devasa sırt çantası taşımak istemiyorsanız bu tarz böyle çantaları önerebilirim. Bakın dostlar, burada ne buldum? Maraş dondurması. Az önce de biraz aşağıda vardı. Bir abiyle sohbet ettik. Diyor ki sizin gerçekçi Maraş dondurması gibi değil diyor. Vallahi yemedim. Şimdi net bir şey söylemeyeyim. Abinin dediğine göre yalancı Maraş dondurması diyor. Denersek bunu da gösteririm size. Borani, bakın burada oturmuştuk biz. Burada oturabiliriz. Burada bir kahvaltı yapabiliriz. Dostlar, şimdi ben oturdum. Normal serpme kahvaltı, ufak böyle bir kahvaltı söyledim kendime. Bir de bir menemen söyledim. Bakın böyle bir ekmek geliyor. Çıtır çıtır, tazecik. Bir de çayımız var abi. Bu masa ne kadar biliyor musunuz? 15 manat. 15 manat da Türk lirasına vurunca abi 362 Türk lirası yapıyor. Sence pahalı mı değil mi? Bir yorumlara yazın bakalım. Yani Azerbaycanlı arkadaşlarımız daha çok bilir. Hani böyle kahvaltı sizce burada pahalı mı değil mi? Size bir şey diyeyim mi? Menemen öf diyorum. Bir tık acı ama güzel. Şu ekmeğin tadı da muhteşem. Bak abi bak. Bakın dostlar, kiminle karşılaştım. Mirza. Abi sen tanıyorum ben. Vay be. Sen YouTube'unu Vay izledin. be. İzledin mi videoyu? Tabii ki izledim. 30K izlendi. Evet abi, çok Gördüm. ama yani sana da şöyle söyleyeyim abi. Sen kendi vatanda misafir olarak geliyorsun. Hoş geldin. Sefa Eyvallah. getirdin. Eyvallah. Buranın da izleyicilerine selamlıyorum. Türkiye'den kardeşlerimi de, abilerimi de selamlıyorum. Bazıları diyor ki, Mirzacığım senin o YouTube'un var mı abi? YouTube var ya, yoruma yazmışlar ki Mirza sen neden Türkçe konuşuyorsun? Ben de diyorum ki kardeşim, ben de tur asistanı bu kart varsa bu kart. Turizm talep ediyor ki Türkçe konuşmak. Misafirlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani bazıları gibi kaba değiliz. Mirza, ben sana bir şey soracağım ya. Bazı Azerbaycanlı kardeşlerimiz çok ön yargılılar. Neden sence? Bir Azerbaycanlı olarak Ön yargılı demek. yani mesela biz bir şey dediğimizde direkt mesela böyle sanki farklı, kötülermiş gibi söylüyoruz gibi algılıyorlar. Bakın abi, Neden oluyor? Abi bakın, mesela sizin o YouTube'unuz var ya, bir çekimdi ya biz YouTube'da. Bak abi, o YouTube'da sizin bakın izleyicilerden iyiler de var, iyilerine de can kurban, iyiler de baş tacımız. Tabii ki, tabii yani ki. Azerbaycanlı, Türkiye'nin iyisi de var, kötüsü de var. Tabii ki. Yani, yani kötü insanlar dünyanın her yerinde var. Aynen. Yani ki kıskanıyorlar. Yani ki sen de meşhursun, ben de meşhurum diye. O yüzden kıskanıyorlar. O yüzden ki nasıl söyleyeyim, laf sokuyorlar. Doğru, Laf doğru. yani ki Mesela kültürel farklılıklardan dolayı. Hani bizim mesela yazdığımız şeyi Azerbaycanlı arkadaşlarımız mesela farklı algılayabiliyor. Kültür farklılığından dolayı. ben tarihi konuşmuştum ya. Şahsen. Ama bazıları ben aslında da doğru söylüyorum. Neden? Çünkü ben onu okulda okuyarken, çocuklukta okulda tarih kitabında okudum. Şah İsmail'in eserini, yani nasıl söyleyeyim, tarihini kitapta okudum. O yüzden beynime yazdım. Ama yani başkaları da kendi uydurmalarıyla tarihi kendi bildiklerinden yazıyor. Boşver, sen nasılsın? Nasıl gidiyor hayat? Biz abi, sen nasılsın? İyisin, ben de iyiyim. Gittik, Abi, gezdik, dolaştık. Tekrar geldim. Akşam buradan farklı yere uçuyorum. Abi senin taraftan misafirler geliyor bana. Senin taraftan çok sağ ol. Teşekkür ederiz abi. Rica ederim. Size bu turları tanıtım etmek istiyorum. Günden güne fiyat değişiyor. O yüzden yani nasıl söyleyeyim, rica etsem bu videoyu sona kadar izleyin. Sona kadar izleyin ki ben size şu numarayı göstereyim. Şu numarayı, WhatsApp numara, web saytımız, Instagram. Arayın, Mirza söyleyin, size pazarlık yapmak şansınız var. Kendiniz de göreceksiniz. Yani ki şu pazarlığı, fırsatı elden kaçırmayın. Çünkü biz yabancı turistlere yok, sırf Türkiye'den misafirlerimize indirim yapabiliriz. Özel indirim. Yani ki biz misafirperveriz. Azerbaycan'ın yani bazılarını bilmem ama biz misafirperveriz. O yüzden de ki bu fırsatı kaçırmayın. Yani benim adım Verim Mirza, merak etmeyin, göreceksiniz, size pazarlık yapmak şansınız var. Yani demek istiyorum ki bu fırsatı elden kaçırmayın. O yüzden
İnşallah umut ediyorum ki Allah'ın izniyle her şey iyi olacak. Çünkü ben böyle düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, selamlar benden Mirza'dan. Mirza'nın dediklerine özellikle Azerbaycanlı kardeşlerimiz kulak assın. Yani dinlesin, gerçekten doğruyu söylüyor. Bir önceki Azerbaycan seyahatimizde Mirza ile biz ufak bir röportaj yapmıştık. Mirza bize ufak bir tarihten bir kesit vermişti. O zaman yorumlara baktığınızda böyle Mirza'ya karşı kötü yorumlar gelmiş. Hani videonun açılışında bahsettim ya, biraz böyle kötü yorumlar geldi diye Azerbaycanlı kardeşlerimizden. Bir açıklama yapmak istedi. Kesmedim onu. Güzel bir şekilde kendini ifade etti. Tekrardan Mirza'yla da karşılaşmak güzel oldu. Sevindirdi yani. Azerbaycan'a gelirseniz Bakü seyahatinizde mutlaka Mirza'yı bulun. Gerçekten kalitelidir kendisi. Sizinle güzel bir şekilde tur ayarlayabilir size. Bu arada burası arkadaşlar Nizami Küçesi oluyor. Az önce de dediğim gibi İstiklal Caddesi gibi, işte ne bileyim İzmir'in kordonu gibi, Alsancağı gibi diyebilirim. Ama ayıran ne özelliği var abi? Tertemiz, bak yerde bir tane bile çöp yok. Tertemiz, inanılmaz güzel, inanılmaz düzenli. Yapılar zaten çok güzel. Ben Azerbaycan Bakü'deki bu yapıları inanılmaz çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Burada benim bildiğim yere çöp atmanın cezası varmış. Bu doğru mu değil mi? Bana bir Azerbaycanlı kardeşlerimiz yorumlarda belirsin. Buranın en ünlü fast food'u, reklam değil tabii ki, tavsiye sadece, şavurma var. Şavurmayı da yiyeceğim. Sabah olduğu için henüz denemek istemedim sabah ama mutlaka onu da deneyeceğim. Özlediğim bir lezzet, yani açıkçası özlediğim bir tat. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldiğinde abi ilk göreceğin nokta burası oluyor. Burası Nizami Küçesi, Nizami Caddesi, yani ilk uğrayacağın nokta, konum burası oluyor. Burası hemen içeri şehrin, yani eski şehrin hemen dibinde bulunuyor. Şimdi buradan sizinle birlikte Eskişehir'e gireceğiz. Eskişehir'e ufak bir dolaşacağız. Arkadaşlar bu McDonald's'ın önünde, hatta şöyle şemsiyeli bir ablamız var burada, bakın. Şemsiyeli ablamızın önünde şurada akşamları çok güzel sokak müzikleri çalınıyor. Yani gelip ikinci yapmanız gereken şeylerden birisi bu Nizami Küçesi'nde burada müzik ziyafeti dinlemek. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar, bakın şurada atlı karıncalar falan var. Akşam, bakın gece burada o çok güzel müzikler olduğunda şu atlı karıncaya bakınca çok güzel oluyor, çok keyifli oluyor ya. İnsana gerçekten huzur veriyor. Bakülü kardeşlerim, yaşıyorsunuz bu hayatı böyle, çok güzel. Vallahi ben seviyorum Bakü'yü ya. Bakın arkadaşlar, burada Azerbaycan için önemli olan kişilerin heykelleri var. Bakın Fuzuli Vakıf, Mirza Fatali, Mirza Celil, Cafer Cabbari. Ve şöyle de göstereyim arkadaşlar, yukarıda da meşhur Azerbaycan Fars edebiyatının meşhur şairlerinden, yazarlarından biri olan Nizami Gencevi'nin burada bir anıt heykeli var. Biliyorsunuz ki Nizami Gencevi Genceli. Bir önceki Azerbaycan seyahatimizde Gence'ye gitmiştik. Eğer izlemek isterseniz Gence videosuna Azerbaycan oynatma listesinden bakabilirsiniz. Nizami Gencevi'nin doğduğu, büyüdüğü şehri gezdik. Aynı zamanda Gence'de Atatürk Caddesi vardı. Bu beni çok şaşırtmıştı. Caddenin başında büstü ve caddeye verilen ismi vardı. Çok mutlu etmişti bizi. Bakın burada Nizami Gencevi'nin büyük bir heykeli var. Bu arada dostlar, bu arada size şunu belirtmeliyim ki şu an 31 Ağustos ya, yarın 1 Eylül 27'sindeydi yanlış hatırlamıyorsam. Formula 1 27'sinde mi abi, 21'inde mi? Formula 1 27'sinde mi, 21'inde mi? Var abi, tam bilmem. Tam bilmiyorum. Tamam, kolay gelsin. Formula 1'i biliyorsunuz dostlar. Formula 1 ben 21 diye hatırlıyorum ama tam emin değilim ben de. Burada abi Formula 1 olacak. Formula 1'in geçeceği alanlar zaten bu şekilde kapatılmış. Bakın şurada tribünler falan hazırlanmış. Biz geçen sene Azerbaycan seyahati yaptığımızda biz gelmeden bir hafta önce yapılmıştı bu Formula 1. Şimdi de bak geldim, gene yetişemedim. 19-21 September diyor. 19 ile 21
Eylül arası. Bu sefer de erken geldim. Erken gelmişim bir 20 gün kadar. 20 gün sonra burada F1 araçları vızır vızır geçecek dostlar. Ama bir sonraki sene mutlaka gelip Fatma ile birlikte izleyeceğiz buradan ya. Formula 1'i. Çok güzel ya. Yavaş yavaş hazırlıyorlar. Tribünleri falan hazırlıyorlar. Burası tam içeri şehrin giriş kısmı oluyor. İçeri şehir, buradan sonrası içeri şehir olarak geçiyor. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün eski şehri olarak geçiyor burası. Eski yapıların, eski yaşamın olduğu yer olarak geçiyor. Şöyle söyleyebilirim, buranın restoranları meşhur. Şu sokaktan girince biraz ileride kalan restoranlar burada çok meşhur. Bakın size şöyle gösterebilirim. En bilindikleri bu kaynana, şehirli tandır, Old Mangal. Buralara gelip keyifle yerel lezzetlerin tadına bakabilirsiniz. Kalpak mıydı bunun adı ya? Kalpaktı galiba. Hatırlamıyorum ya. Lütfen düzeltin. Fotoğraf 1 manat diyor. Bak baklavaya pahlava diyorlar. Azerbaycan şeki baklavası var, bir de paklavası. Daha doğrusu. Buralar abi işte Eskişehir'in içi oluyor. Eskişehir'in sokakları, ara sokakları oluyor. Buradaki yapılar çok eski dönemlere dayanıyor. Biraz sıcak, yoruldum ben de. Bak Dovga. Ben geçen geldiğimde Dovga çorbasını tatmıştım. Çok güzeldi. Gerçekten iyi yapan bir yere denk gelirseniz mutlaka deneyin yani. Burası da abi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldiğinizde uğrayacağınız ikinci nokta. Nizami Küçesi'nin hemen yanında bulunan İçeri Seher. Lütfen telaffuzlar yanlışsa altta kırmadan bizi cümlelerle düzeltebilirsiniz. Hızlıca ben size buraları gezdireyim, dolaştırayım dostlar. Abi merhaba. Abi şunun adı, ismi neydi? Kapak. Kalpak siz diyorsunuz, biz kapak. Papak. Çoban Papak. Tamamdır. Okey. Sağ olasın abi. Çoban Papak. İsmini öğrendik. Yanlış telaffuz etmeyelim. Bakın buradan böyle eski şehirden devam ediyorsunuz. Şöyle söyleyeyim dostlar size. Bakın karşıda görünen 3 tane alev kulesi var. Bakın. Bu alev kuleleri Azerbaycan'ın en meşhur simgelerinden birisi. Birazdan oraya da çıkacağız. Orada size detaylı olarak anlatacağım o bölgeyi. Şimdi 3. durak noktamız olan Gız Galası'na gidiyoruz arkadaşlar. Orası da İçeri Seher'in, İçeri şehrin yani Eskişehir'in hemen alt kısmında, sahil kısmında bulunuyor. Bakın bu bölgede yöresel kıyafetleri deneyebiliyorsunuz. Buradan hediyelik eşyalar alabiliyorsunuz. Bunlarla fotoğraf çekilebiliyorsunuz. Turistik merkezi biraz daha burası. Evet abi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gezilecek noktalardan birine geldiğinizde burası 3. nokta Kız Galası oluyor. Buranın hikayesine ne olduğunu anlatacak olursak abi, 12. yüzyılda Şirvan Şahlar döneminde savunma amaçlı inşa edilmiş burası. İçeri girebiliyorsunuz. İçeri girişler ücretli diye biliyorum. Ama ben vaktim az olduğu için içeri girmeyeceğim. Buradan dışarıdan size tarihi bilgilerini ufak çaplı anlatacağım. En bilinen hikayeye göre dostlar, Şirvan Şah'ın kızı istemediği bir evlilikten kurtulmak için babasından yüksek bir kule yaptırılmasını ister. Kule tamamlandığında ise oradan Hazar Denizi'ne atlayarak hayatına son verir. Bu yüzden yapı Kız Galası olarak anılıyormuş. Yani zamanında burası Hazar Denizi'nin suları etrafındaymış. Şirvanşah'ın kızı istenmediği bir evlilik arifesindeyken kendini buradan aşağı atarak ölüyormuş. Bu şekilde böyle bir hikayesi var. Ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır bilinmez. Efsaneler tabii. Ondan dolayı buranın böyle bir maneviyatı var. Etrafında da böyle oturabileceğiniz güzel kafeler var. Gelip burada vakit geçirebilirsiniz. Şu an üzerinde yürüdüğüm caddenin adı da Büyükkala Küçesi olarak geçiyor. Büyükkala Caddesi olarak geçiyor arkadaşlar. Gala arkadaki yapı zaten Kız Galası. Kule anlamına geliyor gala yani. Burası da içeri şehrin giriş kısımları. Bakın burada ne buldum dostlar. Maraş dondurması. Hakiki Maraş dondurma mı? He? Güzel. Kolay gelsin. 2 tane soğuk su alacağım. Sıcak.
Ne kadar? 2 manat. Maraş dondurmanın hemen yanı. Dostlar 1 manat. Size manatı söylemedim. Aşağı sahile ineceğim. Şimdi orada açıklayacağım size. Şu suyu için bayağı susadım. Bir de sıcak. Bak shawarma'nın ikinci dükkanı da burası. Buradan aşağı doğru sahile yürüyorsun. Denize, Hazar Denizi'ne yürüyoruz. Dostlar bakın burası da kafelerin olduğu kısım. Ayrıyetten bu sokaktan içeri doğru girdiğinde artık Azerbaycan'ın gece hayatını göreceğiniz barların olduğu, mekanların olduğu yerlere çıkıyorsunuz. Burası şu an cansız gözükebilir ama akşam böyle saat 8'den sonra inanılmaz canlı oluyor. Çok canlı konuma geliyor. Buradan şimdi alt geçitten geçip Hazar Denizi'ne gideceğiz. Bu arada Bakü'ye rüzgarlar şehri deniliyor arkadaşlar. Bunun da sebebi Hazar Denizi'nden gelen kuvvetli esintiden dolayı burası rüzgar şehri olarak anılıyor. Hatta böyle bakarsanız caddelere, şehir planlaması olarak haritadan bakarsanız caddeler hep böyle denize karşı düz, dik konumunda. Yani buradan aralardan giriyor rüzgarlar. İçeride yaşayan insanlar bile o buz gibi esintiyi içeriden hissedebiliyor. Bundan dolayı. Şimdi karşıya geçelim alt geçitten. Bakın hemen buraya da bir oturma alanı yapmışlar. Burası zaten Azerbaycan'ın en işlek caddelerinden birisi. Ben bu arada arkadaşlar gece 3.30 gibi indim Azerbaycan'a. Hostele gidecektim. Hostelden rezervasyon yaptırmıştım. Gelirseniz, hostelde kalmak isterseniz Sahil Hostel. Öneririm, buranın hemen ilerisinde. Hatta biz Fatma'yla 2 kişilik odalar vardı. Onlarda kalmıştık. Ben hostel kısmında kalacaktım şimdi gitseydim. Ne yazık ki dönüş yapmadılar bana. Mesaj attım, dedim gece 3'te ineceğim, 4'te ineceğim. Gelmem hani 4, 4.30, 5'i bulur belki. Check-in yapabilir misiniz diye. Cevap gelmeyince ben de havalimanında yattım. Geçen geldiğimizde de orada uyumuştuk. Sabah oldu işte, sabah 10 gibi çıktım geldim merkeze. Zaten merkeze gelirken yapmanız gereken, Azerbaycan'a geldiğinizde daha doğrusu yapmanız gereken ilk şey, havalimanından çıktığınız gibi hemen kapının sağında ve solunda bulunan Bakü kart çıkartma yerleri var. Oradan bir tane Bakü kart alıyorsunuz kendinize. Onun içine manat yüklüyorsunuz. Hemen önünde bulunan otobüslerle geliyorsunuz. Samet Vurgun Parkı'nın hemen dibinde duruyor. Yani merkeze yakın. Oradan da tekrar bir otobüse biniyorsunuz 10 numaraya. Şehir merkezinin içeri şehre kadar, buraya kadar geliyorsunuz. Ben burada indim. Buradan içeri yürüdüm. Bilginiz olsun yani. Azerbaycan'a indiğinizde ilk yapmanız gereken şey bu. Tabii öncesinde içeride bir exchange'de de bir manat çeviriyorsunuz. Size birazdan Azerbaycan manatını tanıtacağım. Öncesinde şuranın bilgisini vermek istiyorum. Bakın burada Müslüm Mag Omaney heykeli yapılmış. Burada da buralara dokununca melodiler çıkıyor arkadan. Playlist var burada. Müslüm Magomaney. Bakın. Çok hoş değil mi ya? Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gezilecek konumlardan diğer bir yer ise Hazar Denizi'nin kıyısı. Yalnız kötü bir koku geliyor. Hazar Gölü, Hazar Denizi. Şöyle bir manzarası var. Şimdi size dostlar Azerbaycan'ın elimde olan manatlarını takdim edeyim, manatlarını tanıtayım her ülkede olduğu gibi. Bu abi 1 manat. 1 manat şu an yaklaşık olarak 24 TL 19 kuruş yapıyor. 1 manat. Önünde böyle bir resim var. Arkasında da böyle bir Azerbaycan haritası var. 5 manat var dostlar. 5 manatın önünde bakın mürekkep ve kitap var. Arkasında tekrardan Azerbaycan bayrağı var. Öncesinde bu 5 manatın üzerinde, ben fotoğrafını bulur koyarım, Türk yazısı varmış. Şu an Türk yazısı yok. Bu da 20 manat dostlar. Kılıç, kalkan ve savaş başlığı var. Arkasında tekrardan bir Azerbaycan bayrağı var. 20 manat. Yeşil renkte. Bu da 50 manat dostlar. Merdiven var. Muhtemelen okula giden öğrencileri simgeliyorlar ya da
bir üniversite isim geliyor. Burada arkasında tekrardan bir Azerbaycan bayrağı var. Bunlar benim elimde olan manatlar dostlar. Dediğim gibi bir manat şu an Türk lirasına vurunca 24 TL 14 kuruş diye hatırlıyorum. Yani 24 lira bir manat. 24 ile çarpabilirsiniz. 50 mesela. Bakü turu yaptığımız için dostlar çok fazla bilgiye yoğurmayacağım sizi. Ondan dolayı öyle bir genel ufak çaplı bir Bakü turu yapıp videomuzu sonlandıracağız. Bakın müzik hala çalıyor. Buranın en sevdiğim özelliklerinden biri yürüyerek hemen denize gelmeniz. Çok güzel ya gerçekten. Yani şehri çok güzel yeşille süslemişler, yeşille bezemişler bildiğin bakın. Bu arada dostlar Azerbaycan'da kullanılan taksi uygulamalarından bir tanesi Bolt. Bolt uygulamasıyla şimdi ben Alev Kulelerinin olduğu yere çıkacağım. Hemen bir tane çağırayım, yazayım buraya direkt. Bakın 3 manata götürüyor dostlar. Bakın burada da bulunduğumuz yer yazıyor. Giden araçlar yazıyor bakın. Bolt uygulamasından çağırdım dostlar. 1 dakika içinde beyaz BYD geliyormuş. Bakın haritada da gösteriyor. Evet arkadaşlar. Bakü'de gezmeniz gereken noktalardan bir tanesi ise Bakü Türk Şehitliği. Burada bizim şehitliğimiz var dostlar. Türk şehidi. Tahiroğlu Erbekir, Kırşehir. Mehmetoğlu Er Yusuf, Yozgat, Afyon, Zonguldak, Adana. Türk şehidi ismi bilinmiyor herhalde. Bakü taarruzu. Antalya'dan, Afyon'dan, Afyon, Ordu. Yani Türkiye'nin her yerinden gelmişler bak. Amasya, Kocaeli, Amasya. Türkiye'nin her yerinden gelip abi bu güzel coğrafyayı kardeşlerimizi korumak için Bakü taarruzuna katılmış yiğit Mehmetçikler abi. Burası Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de en görülmesi gereken, en anılması gereken bir yer. Şöyle de bir güzel tabela koymuşlar. Bakü Türk Şehitliği. Can Azerbaycan'ın bayrağı, Can Türkiye'nin bayrağı. Bakın buraya her birine bir çiçek koymuşlar. Ruhları şad olsun. Burada da anıtı var. Diyor ki abi 25 Mayıs 17 Kasım 1918 yani bundan tam 107 yıl önce tarihleri arasında cereyan eden Kafkas Harekatı'nda Nuri Paşa komutasındaki Türk Kafkas ordusu Gence, Gökçay, Aksu, Kürdemir ve Şahı istikametlerinde taarruzlarına devamla 15 Eylül 1918 tarihinde Bakü'ye girerek Azerbaycan'ı mütakiben devam eden muharebeler sonucunda Karabağ ve Dağıstan'ı düşman işgalinden kurtarmıştır. Bu harekatta kahraman Mehmetçik Azerbaycan'ın bağımsızlığı uğrunda Azeri kardeşleriyle omuz omuza savaşmış ve 1130 şehit verilmiştir. Onlar Azerbaycan'ın her yerinde birçok isimsiz mezarda ikinci vatanlarında yatmaktadır. Ruhları şad olsun. Bakın burada da Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği bir çelenk bırakmış. Burada isimleri yazılı. Can Azerbaycan bayrağı ve Can Türkiye bayrağı yan yana dostlar. Osmanoğlu Er Hasan, Satılmışoğlu Er Ahmet. Nice canlar verildi bu kutlu topraklar düşman işgalinden kurtarılmak için. O yüzden gerçekten kıymetini bilelim dostlar, kıymetlerini bilelim buraların. Sovyet İttifakı kahramanı General Hezi Aslanov'un bir anıtı var. 2 defa Sovyet İttifakı kahramanı general. Bu madalyaları da Sovyet İttifakı'ndan almış sanırım. Burada da bir cami var arkadaşlar. Bu camiyle ilgili bilgi verecek olursam 1918'de Kafkas İslam Ordusu'nun şehitleri anısına yapılmış. O yıl Osmanlı askerleri Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Paşa komutasında Bakü'ye gelip Azerbaycan'ın bağımsızlığı için savaşmış ve çok sayıda Türk askeri burada şehit düşmüş. Az önce anlattığım gibi.
Şehitlikte bulunan cami ise bu kahraman askerlerin ruhuna ithafen yapılmış. Zaten şurada yazıyor. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. Lakin siz anlayamazsınız. Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresi 154. ayetinde yer alan bir ayet. Girişi ne tarafta acaba? Girişi burada. Bir içeri göz atalım. Kapıyı bağlayın diyor bak. İçerisi bu şekilde dostlar. Şu gördüğünüz dostlar 3 dev alev kulesini andıran Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün simge noktalarından biri olan alev kuleleri anlamına geliyor. Bu kuleler Azerbaycan tarihi kimliğinde önemli olan ateş kültürünü temsil ediyor. Zerdüştlük döneminden kalma ateşin kutsallığı fikriyle ülkenin petrol ve doğalgaz zenginliği birleştirerek alev formunda yansıtılmış. Kulelerden biri rezidans, biri otel, diğeri de ofis olarak kullanılıyormuş. Gecede led aydınlatmalarıyla alev görüntüsü sağlanıyor. Burası dostlar hemen Bakü Türk Şehitliği'nin yanında bulunan Azerbaycan bağımsızlığı için can vermiş kahramanların yattığı şehitler mezarlığıymış burası. Bakın burada bir Azerbaycan bayrağı var. Şurada da bir sönmeyen ateş var. 1990 yılında Sovyet ordusunun Bakü'de yaptığı katliamda hayatını kaybeden siviller ve Karabağ Savaşı'nda şehit düşen Azerbaycanlı askerler burada anılırmış arkadaşlar. O ezan okuyor. Tam videoyu açtım, ezan okuyor. Bak Azerbaycan'da 15 gün kalmıştık geçen geldiğimizde. Hiç ezan sesi duymamıştık. Burada az önce anlattığım Azerbaycan bağımsızlığı için mücadele eden kahraman siviller ve askerler burada yatıyor. Dostlar, burası hemen şehitliğin dibinde bulunan sönmeyen ateş. Bu ateş şehitlerin anısını simgeliyor. Ateşin hiç sönmeden yanması Azerbaycan halkının özgürlük için verdiği mücadelenin ve bağımsızlık ruhunun ölümsüz olduğunu gösteriyor. Yani bir tarafta Osmanlı askerleri, diğer tarafta Azerbaycanlı kahramanlar yatarken ortada yanan bu ateş iki milletin ortak mücadelesini ve sonsuz bağını hatırlatıyor dostlar. Bakın abi bu bölge az önce şu caminin hemen dibindeydik. Alev kulelerini buradan daha net görebiliyorsunuz. Şehitlik şu tarafta. Türkiye-Azerbaycan şehitliği burada. Bakü Türk şehitliği hemen arkasında Azerbaycan şehitliği. Şuradan şöyle yürüdük. Şurada bir sönmeyen ebedi ateşi gördük. Ve burası da Azerbaycan'ın en güzel manzarasına sahip olan balkon terası var. Bakın abi. Bütün Azerbaycan ayaklarınızın altında. Muhteşem bir manzarası var. Bakın bu yönden baktığımızda eski şehri daha çok görebiliyorsunuz. Şurası tamamen eski şehir. Az önce sokaklarında dolaştığımız yer. Arka tarafta yükselen gökdelenler ise Bakü'nün yeni şehri, yani gökdelenler diyarı diyebiliriz o taraflara, şu taraflara. Burası bir de gece görülmeli dostlar. Çünkü gece tamamen şehrin ışığı buradan yansıyor. Artı alev kulelerinin alev simgesi yansıyor. Muhteşem bir görüntüye sahip oluyor. Bir de gece görmenizi tavsiye ederim. Benim vaktim olmadığı için çok göremeyeceğim diyebilirim. Bu arada arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki Azerbaycan videosunda görüşmek üzere. Azerbaycan'ın ilk videosunu sizlere buradan kapatmak istedim. Böyle güzel bir manzarada. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bizi takip etmeyi unutmayın.